Herkese selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. 29.12.2023 saat 17.28 itibariyle kaydı alıyorum. Konumuz Holochain, namı diğer HOT. Türk yatırımcısının çok sevdiği, isminden dolayı mı bilmiyorum, çok sevdiği bir enstrüman arkadaşlar. Genelde Türk yatırımcısının elinde var. Bu tabii bu enstrümanın yürümeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bazen ön yargılı yaklaşımlar oluyor. Ha, Türklerin elinde bir enstrüman varsa o gitmez gibisinden böyle ön yargılı yaklaşımlar oluyor. Alakası yok arkadaşlar. Ya Paribu bayağı ilgi gösteriyor. Hot, hot coin diyelim. Çünkü coin mi, token mı, birazcık böyle chain mi, değil mi? Böyle ortada arafta kalmış bir enstrüman arkadaşlar sonuçta. Paribu çok ilgi gösteriyor. Paribu'nun ilgi göstermesi demek Türk yatırımcısının da ilgi gösterdiği anlama geliyor haliyle. Paribu'nun cüzdanına bakarsanız ara sıra böyle sıralı alımlar yapıyor. Sıralı alımlarda başarı oranı var aşağı yukarı. Hepsinde değil tabii arkadaşlar. Keşke hepsinde olsa da her Paribu'nun girdiği yerde girsek de para kazansak, değil mi? Öyle bir şey yok haliyle. Şimdi Holo'da daha önce de bir video çekmiştim. CoinMarketCap'te gördüğünüz gibi maksimum arzı sınırsız gözüküyor. Fakat bir arkadaş yorumlarda uyardı, maksimum arzı sınırsız değil, sınırlı diye. CoinGecko'da bakınca sınırlı gözüküyor arkadaşlar. CoinMarketCap'te sınırsız gözüküyor. Ben genelde CoinMarketCap'e baktığım için burada sınırsız gördüğüm zaman benim için bitiyor. Yani eğer arzı sınırlı olup da CoinMarketCap'te sınırsız gözüküyorsa CoinMarketCap'in yalancısıyız. Anlatabiliyor muyum? Arzı sınırsız gözüküyor. Ama ekibin işte açıklamaları varmış, kesinlikle arttırmayacağız, arzı arttırmayacağız gibisinden. Bilmiyorum arkadaşlar. Sonuçta burası kripto piyasası. Burada arkada açık kapı mutlaka bırakılmıştır. Her zaman söylüyorum, arzı sınırlı diyelim. Yani başka videolarımızda devamlı bunun uyarısını yapıyorum. Arzı sınırlı diyelim. Arzı sınırlı ama sözleşmede arkada açık kapı bırakmıştır. Gerektiği hallerde arz arttırılabilir gibisinden bir küçük madde koymuştur oraya. Arzı sınırlıdır ama aslında sınırsızdır arkadaşlar. Burada proje sahiplerinin insafına kalmış durumdayız. Burada da aynı, mesela CoinMarketCap'te sınırsız arz gözüküyor. Ama CoinGecko'da sınırlı gözüküyor. Bilmiyorum. Birkaç video izledim temel yönden. Arzı sınırlı gözüküyor. Onlar da ama CoinGecko'ya bakıyorlar. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ya açıkça söyleyeyim. Sınırlı mı sınırsız mı bilmiyorum. Proje sahipleri sınırlı olduğunu söylüyorlar. Yani arzı arttırmayacakları yönünde bir açıklamaları var. Güveniyorsan ona göre devam edebilirsin. Peki Holo'da ne yapabiliriz? Stratejimiz ne olmalı? Holo'ya biz yatırım yapmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Durum nedir, ne değildir? Ona bir bakalım. 2000 burada neresi gösteriyor? Burada 2018 Haziran'ında aşağı yukarı tedavüle çıkmış gözüküyor. 19, 20, 21'i bayağı bir yatay geçirmiş arkadaşlar. Bizim zaten şimdiki aradığımız formasyon da bu genellikle. Açık söyleyeyim. Yani yataya bağlamış bir maliyet oluşumu söz konusu olan enstrümanların peşinde dolanıyoruz. Onları bulmaya çalışıyoruz. Burada da kusura bakmayın, horozlar, köpekler bizde çok. Horozlar ötüyor, köpekler avlıyor. Araya girmiş olabilir mikrofona sesler. Kusura bakmayın. Normal hayat arkadaşlar. Hayatın ta kendisi. Şuradaki maliyet oluşumları rally geldiği zaman güzel rally ortaya çıkartıyor ki bana sorarsanız şuradaki oluşumdan sonra Holo'nun yaptığı bu hareket
Yani ortalama 28. Burada bakalım. Evet 20. Şeyden sonra değil mi? Aynen. Pandemiden sonraki aşağı iğne atmasından sonra %15.000 falan yapmış. En dipten en yukarı 2021 bu aslında. Burada 1, 2, 3. dalga şey kalmış. Kalmamış yani 3. dalga olmamış. Aslında birinci dalgadan sonra klasik dalga teorisine göre ikinci dalga daha büyük beklenir ki Holo'da ikinci dalgada daha büyük bir dalga oluşturmuş. Üçüncü de maalesef bayıltmışlar Holo'yu. Üzerinde birçok soru işareti var. Belki o yüzdendir, bilmiyorum. Ben zaten temel analiziyle sadece sınırlar, sınırsız az konusunda ilgileniyorum. Genelde ben teknik analize bakarım. Temel analiz tarafına bakarım tabii ama her şeyden önemlisi benim için. Ben çünkü 25 senedir teknik analiz bakıyorum. Teknik analiz konusunda bana teknik analiz almam konusunda bir sebep ortaya çıkarmışsa alacağım. Bu kadar basit. Ne diyorum? 3 gün sonra dünyaya göktaşı çarpacak, dünya hayatı sona erecek desinler. Benim için fiyat istediğim yere gelmişse ben alırım. Hiç sorun değil. 2021 boğasında aslında birçoklarına göre daha düşük kalmış primi, açık söyleyeyim, böyle bir projenin. Yani erken bir dönüş gerçekleştirmiş. Peki ondan sonra ne yapmış? 2021 boğasından sonra salına aşağı gelmiş arkadaşlar. Doğru düzgün üzerinde bir şey yok. Prim yok. Burada mesela bir sürü shitcoin var. Bir sürü pumpları var. %100, %200'lük, %30'lar, %20'ler, işte aşağı yukarı %40'larla tepkilerle aşağı gelmeye devam etmiş. Yatırımcısı büyük ihtimalle buralarda girdi. Yani çünkü buralarda çok güzelleme yapıyorlardı HOT'la ilgili. Ki bu da normaldir arkadaşlar. Buradaki 2021'in ana dalgadan sonra şuradaki olay güzelleme normaldir. Çünkü ya burada mal boşaltacaklar yavaş yavaş ki burada mal boşaltmışlar. Ya da burada bir üçüncü dalga gelir enstrümanlarda. 1, 2, üçüncü dalgada mesela daha yukarılara doğru gidebilirdi. Gidememiş. Aşağı dönmüş. Piyasaya uyarak aşağı dönmüş. Peki HOT'ta nasıl bir strateji uygulayabiliriz? Eğer HOT yatırımcısı olmak istiyorsak birçok işte cüzdan tutuyor aslında bunu. Yani hareket yok cüzdanlarda. Cüzdanlar almış zamanında duruyor hala. Öyle diyelim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Kademeli alım stratejisine göre 3 noktam belirli burada. 90, 40, 49 ve 26 seviyesi 3 kademe olarak belirlediğim bir kademe var daha önceden. Yani ben Holo'da yatırım yapacaksam en azından eski zirvesine kadar bekleyecek şekilde bu 3 kademeden Holo'yu almak isterdim, açıkça söyleyeyim. Yani bu 3 kademe benim için Holo'yu almak isteyeceğim seviye olarak gözüküyor ki gelmemiş. Canı sağ olsun, hiç sorun değil. Ben kaçırdım Holo'yu. Holo buradan aldı başını gitti. Canı sağ olsun. Yolu açık olsun. Holo yatırımcısının yüzü gülsün yeter ki. Biz bir sürü şey aldık arkadaşlar. Yani bu bazıları ikinci kademeyi gördü. Bazıları üçüncü kademeyi de gördü. Biz oralardan bayağı yatırımımız var. Bakalım ne olacak diyoruz, değil mi? Holo'da herhangi bir kademeli alım seviyesi olarak bize Holo'yu vermemiş. Verseydi alır mıydım? Büyük ihtimalle Holo'ya girmezdim. Çünkü kafa karışıklığı var projede. Öyle birazcık işkillendiğim zaman ben uzun vadeli yatırım yapmıyorum. Peki 200 günlüğe riayet eden bir enstrümanım. Evet, 200 günlüğe göre işlem açılıp kapatılabilir Holo'da. O gruba alınabilir. Benim bu 200 günlüğe göre işlem açıp kapadığım aşağı yukarı bir 15-20 tane enstrüman var. Holo onların içinde yok haliyle. Bak hiçbir yerde Holo yok. Yani yatırımcısı soruyor diye devamlı
videoyu çekiyorum. Olmazsa 200 günlüğün üzerindeki kapanışlarda alıp o bantın 200 günlüğün altındaki kapanışlarda da tedbir amaçlı kaçmanın zararı olmaz arkadaşlar. Bu 200 günlük sana ufak tefek zararlar ettirir ama kazandırdığı zaman gayet güzel para kazandırır. Bazen de seni çok büyük zararlardan kurtarır. Yani şuradaki mesela üzerine attın, aldın, altındaki kapanışta kaçmadıysan yandın mesela gibisinden. Çok var, çok örneği var arkadaşlar. 200 günlük benim keşfettiğim, bulduğum bir yöntem değildir. Bu evrensel, çok çok uzun yıllardır kullanılan, efendime söyleyeyim, trendin yönünü ve yatırımcının psikolojisini açığa çıkartan bir hareketli ortalamadır. Hareketli ortalamalar bu piyasalarda senin en büyük dostundur. İndikatörler pek değildir arkadaşlar. İndikatörler hareket edene kadar fiyat alır başını yukarı atar, alır başını aşağı atar. Sen indikatör sat verene kadar geçmiş olsun olur. Veya indikatör al verene kadar geçmiş olsun derler adamı. Ya 200 günlük takip edebilirsin, bilmiyorum. Ya da şimdi bu 90 seviyesine gelmemiş ama bugün gelmemesi yarın gelmeyecek anlamına gelmez arkadaşlar. Yatırım yapıyorsan her zaman kötü ihtimali cebinde tut. Yani şimdi Holo 200 günlüğün üzerinde kapadıktan sonra yoluna devam ediyor. Değil mi? 200 günlüğün altında kapanış yapmadığı sürece Holo'ya dokunmazsın veya istediğin gibi eski zirvesine gelirse oralardan güzel karlar elde etmiş olursun kendi adına. Nerede satacağım, nerede alacağım konusu aslında çok basit. Yok orası destek, yok burası direnç. Kripto piyasası arkadaşlar yürümeye başladığı zaman direnç dinlemiyor arkadaşlar. Yani yukarıya doğru sırık çekiyorlar. O yüzden sakın ha yukarı giden bir kriptoda bir enstrümana bu buradan döner çok yükseldi diye short açmaya falan kalkmayın. Senin short açtığın yerden bir %1000 daha yukarı atar. Yandım anam dersin. Bir de cross margin'de açmışsan vadeli şeyini, pozisyonunu, yandı gülüm keten elva. Bütün parayı verirsin çıkarsın kasaya. Şu anki durum gayet güzel gözüküyor, açık söyleyeyim. Kısa vadeli 50 günlük ortalamamıza göre fena değil. Yani birazcık fazla alsat yaptırıyor. Ama kısa vadeli ortalamaya geçtikçe senin de kar marjlarını küçültmeye başlaman gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun kuralı budur. Yani ortalamaları kısalttığın zaman kar marjlarını da ona göre belli yerlerde hemen karı gördüğün yerlerde kar alman gerekiyor. Şu anda hiçbir problem yok. 30 Ekim'de Holo 200 günlüğün üzerinde kapanışını yaptıktan sonra yoluna devam ediyor. Bak, piyasada düzeltme olmasına rağmen Holo'yu almaya devam ediyorlar. Bugün de öyle. Bugün itibariyle. Bakalım ne olacak? Dur bakalım ne olacak diyorlar biliyorsunuz. Canlı yayınlarımız var akşamları. Bu akşam yok. Pazartesi anca. Pazartesine kadar yokum. Bu akşamdan sonra yokum çünkü. Pazartesine kadar. Videoya ilk kez denk gelmişsen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutma. Twitter ve Telegram'da da üye olabilirsin. Oralardan da ne yapıyoruz? Pump coinlerle ilgili yakaladığımız kırılımları, listelerini paylaşıyoruz. Hisse senetleriyle ilgili kademeli alım noktalarını paylaşıyoruz. Uzun vadeli yatırımcıyız arkadaşlar. Kısa vade trade tabii ki yapıyoruz. Ben çok severim trade yapmayı. Ama bütün hayatımı trade'e ayırmam arkadaşlar. Trade'de tamamen çıtır çerez, leblebi çekirdek parasıyla girersin. Aldığın parayla ancak leblebi çekirdek alırsın. Uzun vadeli yatırımların sana esas gerçekten para kazandıracak şey sana uzun vadeli yaptığın yatırımlardır. Onun haricinde kısa vadede matematik diye bir şey var. Otur hesapla. Kaç 100.000 tane işlem yapacaksın ki o uzun vade tek işlemden alacağın parayı alacaksın. Zor işler arkadaşlar. O yüzden dikkatli ol. Bu piyasalarda her şey güzel gidiyor şu anda.
2023'ün sonu, Ekim'in başından itibaren her şey güzel. 200 günlüğün üzerine de attı bir sürü enstrüman. Bazıları çok iyi primler yaptı. Solana olsun, Rune olsun, Avax olsun. Optimizm sonradan katıldı. Bazıları da daha eşlik edemedi arkadaşlar. Onlara da sıra gelir, merak etme. Bu bir döngüdür. Şu 2021 mağazasında mesela 1, 2, 3 dalga yaptı birçok enstrüman. Bazıları işte Holo gibi 2 dalgada kaldı. Bazıları da buradan tek dalgada %20.000, %40.000 yukarı attı 3 ayda, 4 ayda. O yüzden sabretmek, ölü fiyatlar şu değil ama buradan şuraya düştü, burası ölü fiyat değil. Kriptoları incelemen gerekiyor. Her piyasanın kendine ait dinamikleri var. Kriptonun dinamikleri de benim nazarımda Holo'yu ölü fiyattan almak istiyorsan bu 3 kademeli bölgenin içinde Holo'da maliyet yapabilirim. Ya da dediğim gibi 200 günlük ya da senin kendi stratejin vardır. Lütfen bir planın, bir stratejin mutlaka olsun. Bodoslama, körlemesine burada işlem açıp kapatmayın. Çok yükseldi, satayım. Aldım yüksekten, aşağı düştü, satsam mı acaba? Kimseden medet ummayın arkadaşlar. Çünkü bizim canlı yayınlarda da çok soru geliyor. Boğada ne olur? Ben buradan aldım, ne yapayım? Buradan satsam mı aşağıdan tekrar alırım? Buradan piyasa geri çekilir mi? Karşınızda teknik analistim diyen bir insan sana gayipten haber veremez. Veriyorum diyen de yalan söyler arkadaşlar. Yani yalancıdır yani, açıkçası yani. Kimse teknik analize bakıp gayipten haber veremez. Olasılık üzerine konuşursun. Ben genelde psikolojiye bakarım. 200 günlüğün üzerindeki kapanışlar yatırımcı psikolojisi açısından buraya bir tekrardan ilgi geldiği anlamına gelir. 200 günlüğün altındaki kapanışlarda benim nazarımda kaçmam gereken yerler olarak gözükür. Çok basit arkadaşlar. Basit bakın zaten piyasaya. Yatırımcı olun, risk ve kasa yönetimini yap, zaten para kazanacaksın, hiç merak etme. Zaten önümüzdeki dönem belki indir bindirler olur, hiç sorun değil. Zaten bu önümüzdeki dönemde yükselmezse bu piyasa, bir daha da yükselmesin, gerek yok zaten. Açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur video. Dediğim gibi Holo yatırımcısının umarım yüzü çok iyi güler önümüzdeki dönemde. Boğanın sonuna doğru Holo buradan en çok kazandıranların içinde çıkar. Yukarıda bir şeyimiz var, $1. Bak, biri $1 olur mu diye sormuş herhalde. Holo'nun $1 olma ihtimali bakalım olabilir. Neden olmasın arkadaşlar? Bilmiyorum, şeyine falan, market cap'ine falan bakmak lazım. Ama bir enstrümanda işlem açıyorsan, buradan aldım ben $1 kadar bekleyeceğim, öyle bir şeyin garantisi yok. Ortalamaları takip et. Bak, burada da gidiyormuş, geri dönmüş. Tekrar bir almışlar, tekrar dayanamamış, tekrar aşağı atmış. Değil mi? Ortalamayı takip edersen çıkacağın yerleri de muntazam olmasa dahi seni az zararla veya kafan gözün yarılmadan ufak sıyrıklarla oradan kendini kurtarmış olabilirsin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.